Yeni videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim için hem hüzünlü hem heyecanlı bir gün. Neden derseniz takip edenler bilir. Bir yıl boyunca kullandığım 20 bin kilometrede olan Tesla Model Y SR'ımı sattım. Bir yıl 20 bin kilometre boyunca gayet güzel şekilde kullandık. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Genel olarak da araçtan memnundum bu arada. Bir şikayetim yoktu. Ama tabii biliyorsunuz yeni Juniper çıktı, makyajlı kasa. Bundaki değişiklikler, özellikle ön ve arka tasarımın değişmesi beni cezbettiğini söyleyebilirim. İçte de epey bir artıları var. Ambiyans aydınlatmaları, daha sonra koltuk soğutması, arka koltukların elektrikli yatar şekilde olması, arka ekranı var vesaire derken baktım aradaki fark da fena değil. Sipariş vermeyi denedim ve başardım. 810 envanterde yaptım bu arada. Kolay olmadı açıkçası sipariş vermesi. Ama bir bot vesaire bir şey kullanmadım. Sonra kısmet oldu. Sipariş verdikten sonra aracımı da hızlı şekilde satabildim. Sonraki süreçlerde bunları takip etti ve sonunda bugün teslimat günü geldi arkadaşlar. Şimdi aracımla ayrılık videolarını bir kısmını sizlerle paylaşıyorum. Evet arkadaşlar, araç eksperde şu anda. Bakıyorlar. Araba da güzel bu arada. 20 bin kilometremiz geçti. Bir yıl. Güzel anılarımız oldu. Lifte kaldıracaklar arkadaşlar. Lifte bir altına bakacağız. Ben de ilk kez aracın altını göreceğim. Zaten burada komple kapalı. Evet arkadaşlar, batarya bölümünü görüyorsunuz. Gayet nizami, düzenli. Hiç sürtmemişiz. O yüzden zaten biz kendi gittiğimize kaldıramadık. Eğer oradan bahsedip Hiç altını vurmamışız. Şükür. Siyahları ellemedim. Maviden beyazdan alabilirsiniz. 2-3 dakikaya koy. Tesla'yı uğurluyoruz arkadaşlar. Tesla İstanbul'a gidiyor. İyi bir aileye gitti. Güle güle kullansınlar inşallah. Sonra teslimat alanına gidelim. Ayrıca şöyle de bir haber var. Maalesef 2 gün önce elektrikli araçlarda ÖTV %10'dan %25'e çıktı. Ya ben etkilenmedim faturam kesilmiş olduğu için. Ama çok fazla etkilenmiş arkadaşım var, dostum var. Yani genel olarak üzüldüğüm insanlar %10'la rahatça bu araçlara ulaşabiliyorlardı. Elektrikli araçlar biliyorsunuz çevreci araçlar. Yani bundan dolayı aslında ÖTV bile alınmaması gerek bana göre ama tabii devletimizin belirlediği kanunlara tabiiz. Maalesef biraz daha zorlaştı artık. %25 olunca fiyatlar mutlaka arttı vergiden sebep. Neyse, hadi teslimat alanına gidelim. Bu arada kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Herkes gönlündeki araca umarım kavuşur arkadaşlar. Teslimat alanı Kocaeli'de. Ben de Kocaeli'de yaşıyorum biliyorsunuz. Evime çok yakın. Ovacık diye geçiyor. Orayı da görelim nasılmış teslimatı. Hadi aracımızı alalım. Arkadaşlar 400 metre kaldı. Bakın buralar lojistik merkezleri. Tırlar da var. Az önce Tesla'ları gördük, siyah Tesla'ları.
Şimdi de hedefe doğru ilerliyoruz. Take the next left onto Ali Islam Jadesi, then your destination will be on the right. Solda diyor. Your destination is on the right. Evet, Ceva Lojistik diye geçiyor burası. Sağ tarafımız. Şimdi buradan giriş yapacağız. Yerimiz burası. Şöyle bir park edelim arabamızı. Araçları burada kontrol edip teslimat hazırlıyorlar. Güzel bir süreç. Her teslimat alanda yok bu. Alandayız arkadaşlar. Bizim aracımız C16'daymış. Her yer siyah Tesla kaynıyor. Şurada bir tane beyaz var. Nizami şekilde sıralanmış. Güzel duruyor. Bu harf sistemi iyi olmuş bu arada. Daha önce İstanbul'da teslim almıştım ben aracımı. Yüzlerce aracın içerisinden bulmak bazen zor oluyor. Küçük bir işlem var. Şu çadırda küçük bir işlem yapılıyor. Çok zor değil. Tesla uygulamasını açıp içerisinden devam et diyoruz. Buradayım diyoruz. Harfi söylediler bize. Şimdi harfe doğru gidelim bakalım. Aracımızı bulalım. Burada teslimata hazırlanan araçlar. Plakası takılmışlar var, takılmamışlar var. Evet, ilk buluşma biraz sonra. Evet. İşte aracımızı bulduk. Artık yeni yol arkadaşımız burada. Umarım güzel hatıralarımız olur. Şimdi kontrollerimizi yapacağız. Bir problem yoksa direkt gideceğiz. Bir sıkıntı varsa arkadaşlar yardımcı oluyorlar zaten. İncelemelerimizi yapalım. Aracımızı bulduk. Az önce de videoda gördünüz. Gayet iyi duruyor. Şimdi kontrolleri yapacağım. Detaylı incelemesini daha sonra bir video yapalım. Şimdi öncelikle bakıyorum. Boya biraz tozlu. Burası biraz toz alan yer arkadaşlar. Boyada bir kusuru var mı? Onlara bakıyoruz. Genel olarak. Şu kapıyı da bir açalım olmazsa. İlk açışı yapalım. Bismillah diyelim. Evet. Kapı açıldı. Evrakları için de. İçerisine daha sonra bakarız. Şöyle bir dış kaportayı bir inceleyelim. Birleşme yerleri. Şu kapıları kontrol edelim. Camı da açayım hatta. Güzel. Arkadaşlar bu kadar şans olur. Bütün arabalarımda Hankook geliyor. Yine Hankook. Continental gelir dedim belki ama yine olmadı. Evet. Bu arada tasarımı çok beğeniyorum arkadaşlar. Yeni tasarım ön ve arka muhteşem oldu bence. Sizler nasıl buluyorsunuz? Bagajımıza bakalım. Güzel. Yine burada bir bölüm var. Büyükçe bir bölüm. Önde de var. Şurada daha önceki versiyondaki gibi. Şu mavi kablomuz burada. Problem yok. Trafik setimiz. Şimdi şuraya çekmeni isteyeceğim. Şu koltuklarımız öne doğru yatabiliyor. Onu deneyelim sizlerle. Bastım, evet, elektrikli olarak öne doğru yatıyor. Güzel. Mekanizmanın da çalıştığını gördük. Şöyle kaldıralım onları da. Bu kısımda problem yok. Bagajı kapatalım. Güzel. Siyah renk çok güzel duruyor bu arada ama bizi biraz uğraştıracak. Ben aslında siyah tercih etmiyordum ama maalesef seçme şansı bile yok. Kumaş paspaslar mevcut. Artık koltuk yapısı bir tık değişti arkadaşlar. Soğutmalı koltuklar önde var.
Isıtma şu ortada yok artık. Arka ekranımıza bir bakalım. Evet. Güzel. Bir problem gözükmüyor. Tavanın biraz daha koyu olduğunu daha şimdiden anladım. Ama tabi siyah araç ısınıyor arkadaşlar. Şu camı da bir açalım. Güzel. Evet. Torpidodaki USB'yi kontrol etmenizde fayda var. Evet, USB takılı. Şurada. Kapattık. Koltuk ayarlarımıza bakalım. Yatması, indirmesi vesaire. Hepsi çalışıyor. Bu arada çok özlemişim Tesla'yı. Golf de güzeldi ama Tesla da ayrı bir şey. İnsan kullanınca anlıyor ne kadar kullanışlı olduğunu, güzel olduğunu. Gelin bir içine de bakalım. İçinde de ufak bir kontrol yapalım. Daha sonra yola çıkalım. Aracın içerisine geçtik. Sevdiğimiz yerdeyiz. Bu arada artık araç aynı araç gibi olsa da ufak tefek değişiklikler var. Öncelikle şu direksiyon değişti arkadaşlar. Daha küçük ve spor bir yapıya kavuşmuş. Ben beğendim. Şurada maalesef vites kolumuz gitti. Bu olsa güzel olurdu. Artık buradan yapacağız bu işi. Şurası da değişmiş. Şuralar kumaş geliyor arkadaşlar artık. Burada alkantara kaplamamız yok. Ve şurası da kumaş parça eklenmiş buraya. Ancak genel kalite olarak eski, çok fazla aratacak bir şey yok. Şu şarj portumuz değişti. Bakın şurada bardaklıklarımız da artık şu şekilde oldu. Biraz gizli. O güzel. Bu daha geniş sanki eskiye nazaran. Şu kol dayamamız da biraz incelmiş ama istediğimiz yerde kalıyor. Bu da güzel. Şimdi arkadaşlar araçtan iki tane bir zarf çıkıyor, bir de kağıt çıkıyor. Bu geçici belgemiz. Bununla notere gidip ruhsatımızı alıyoruz. 1600 lira gibi bir masrafı var. Her noterden alabilirsiniz. Bunda da aracın kartları var. Şöyle sizle açılışını yapalım. Arkadaşlar öyle sıcak ki hava, zor duruyoruz. Arabanın içinde artık anlatayım dedim biraz. Bakın şöyle Tesla kartlarımız burada. 2 tane mevcut. Çok fazla kullanmıyoruz bunları doğrusu. Telefon uygulamasından birçok şeyi halledebiliyorsunuz. Ama yine de bir yere bırakırken aracı güzel oluyor. Şimdi ekranımızda çok fazla bir değişiklik yok ancak çerçevesi sanki biraz azalmış. Yani iPad'den bir üst model iPad'e geçmiş gibi olmuş. Çok fazla bir değişiklik yok. Burada benim merak ettiğim konulardan biri %24 ile gelmiş şarjımız. Bir şarj yapacağız. Şarjı fullleyeceğim ve kalibrasyonu da gerçekleştireceğim. Bunları yapmamız gerekiyor. Poşet olarak koltukta bir poşet var. Genel temizlik olarak bir temizlik yapılmış ama çok fazla özenli olduğunu da söyleyemem. Dışta da yine keza öyle. Bunları bilerek aldık doğrusu. Teslimat Tesla'da böyle. Yani diğer markalar gibi kurdelalara sarmıyorlar. Showroom cilası vurmuyorlar arabalara. Olduğu gibi veriyorlar. Ama bir problem olduğunda yardımcı olabildiklerini söyleyebilirim. Şurada bahsediyorlardı. Kol dayamamız şurada. Koltuğun üstünde kolu rahatça dayıyorduk. Şimdi biraz düşüyor. Camımızda film yok. Arkalar karartmalı. Buraya yine Lumar'ın randevusunu aldım. ATR15 filmlerini yaptırmayı düşünüyorum. Cam tavan biraz daha koyu. Vites yok. Dediğimiz gibi vites artık şuradan yapabiliyoruz. Ya da frene basılı tutup şuradan ileri geri yapıyoruz. Onu da biraz sonra deneyimleyeceğim. Bir ses sistemine bakalım isterseniz. Herhangi bir ayar yapmadım. Telif de girmesin. Fena değil gibi duruyor. Daha uzun vadede deneyimlerim ben bunu. Arkadaşlar şu da dikkat çekici. Bakın şu tuşlarımız artık dokunmatik olmuş. Nazikçe basınca açılıyor. Dörtlü de dokunmatik. Bu da güzel olmuş. Şu güneşlikte bir kısım değişmiş sanki. Eskisi daha mı kaliteliydi? Bana mı öyle geldi bilmiyorum. Şu çıkıyor biliyorsunuz. Hatta şöyle uzuyor. Bu uzadığını arabayı satmadan bir iki gün önce keşfettim. Tam bilmiyordum uzadığını. Bu da güzel bir detay. Şu selektör tuşumuz da yok artık. Buradan yapacağız selektörü. Cam yıkamamız da yine sileceklerimiz burada artık. Yani tuşlar biraz değişti. Otopilot da buradan.
Bunlara zamanla alışacağız. Silecek kolu çok narin olmuş. Şöyle bir açayım. Evet, kameramız da ilk defa açıldı. Şu kameralara bir girelim. Evet, ön kameramız da var artık. Şurada yıkaması da mevcut. Ön kamerayı yıkayabiliyoruz. Şöyle yaptığımızda da arkada da siyah Tesla'lar gözüküyor. Bu arada şu alanı gördüğünüz gibi hep siyah Tesla. Başka renk, şu anda bir tane beyaz gördüm az önce. Başka renk hiç görmedim. Ama siyah da gayet iyi durmuş. Çabuk kirlense de güzel duruyor. Şu torpido küçülmüş arkadaşlar. Onu göstereyim size. Böyle açıldı. Pat diye açılıyor. Önceden yavaşça açılıyordu. Şimdi pat diye açılıyor ve küçük. Dezavantaj bunu söyleyebiliriz. Kimi yerden de deriden kumaşa geçilmiş. Kimi yerlerde pat diye kapanıyor. Önceden daha bir soft close'tu. Buralar kapı içi kaplamalar yine mevcut. Şurada deri mevcut. Şurada manuel açma. Üzerine bir işaret koymuşlar. Sanırım bu yangın vesaire olaylarından sonra. Şurada bir hoparlör gözü gibi bir göz var ya da kumaşı. Tam bilmiyorum şu anda. Kaplamalar. Şurası kumaş. Buraya eleştirenler vardı ancak çok problem yaratacağını düşünmüyorum. Hadi artık yola çıkalım yavaş yavaş. Şöyle bir Frank'ta göstereyim arkadaşlar. Silecek suyu kısmı buraya geldi. Burada bir valf var. Buraya artık ıslak şeylerinizi koyabilirsiniz. Burada gideri var. Buradan gidiyor. Şurada çeki demiri, ışık buraya gelmiş. Kapı kapanışı da daha tok artık. Bakın şu tuş da biraz değişmiş. Kapatalım. Evet. Eskiden biraz teneke sesi gibi geliyordu. Şu an o daha iyi olmuş. Arkadaşlar şu ambiyansı da bakalım. Şu ışıklar menüsünden giriyorsunuz. Vurgu ışıkları diye geçiyor. Yalnızca gece ya da açık var. Şöyle bakarsanız parlaklığını artırdım. Şu an beyazdı. Şöyle kırmızı yapalım. Rengini istediğimiz renk yapabiliyoruz. Böyle boydan boya gidiyor. Güzel de olmuş. Hadi şimdi ilerleyelim bakalım. İlk çalıştırmayı yapalım. Frene basılı tutun diyor. Evet, frene basılı tuttum. Şöyle ileriye aldık. İleri vitese geçti. Hafifçe dokunuyorum. Evet. Direksiyon sertte sanırım şu anda. Bakalım. Evet, yumuşağı aldım. Yumuşağa alışkınım ben. Çıkışımızı yaptık. Çıkış yönü göstermiyor ama diğer taraf mı acaba? Bir bakalım. Burada da arkadaşlar var. Burada yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Herhangi bir problem olursa buraya gelebilirsiniz. Şöyle bir durayım. Şurada bir arkadaşım var. Ona selam vereceğim. Geleceğim. Şu geriye almayı deneyelim. Geri çektim. Böyle geri almış olduk. Dörtleri de yakalım hatta. Fren şu anda çok sert. Herhalde alışma süreci olduğu için biraz ilerleyince açılacaktır. Şimdi bir çadıra uğrayacağım. Orada bir arkadaşım var. Onu göreceğim. Sonra yola çıkalım. Evet, çıkışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi çıkışta bir sorgulayacaklar bakalım. Devam edelim. Kolay gelsin. 13-15 Ömür Kadir Gayret. Sizden imza alacağım teslim için. Tamamdır. Şaseno aynı mı oradakiyle? Evet. Tamam. 678. Teşekkürler. Evet. Ali Doğru değil mi? Üçüncü. Evet. İyi günler. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Evet, çıkışa doğru gidiyoruz.
Şimdi diğer aracımızın yanına doğru gidelim. Sonra devam edelim. Teslimat alanından çıktık. Yola devam ediyoruz. Şu vitese de alışmaya başladım bu arada. Çok da zor değil. Zaten sadece kalkışta yapıyorsunuz. Süspansiyonlara falan bir bakalım. Şimdi sağ tarafa dönerek Trabzon sokak doğrultusunda gidin. Silecek kolu da sinyal kolu daha narin. Direksiyon daha küçük, güzel olmuş. Dönerek Alsancak Caddesi doğrultusunda gidin. Şu navigasyonun sesini kapatalım. Evet. Kemer takılmamış arkada. Kameralar sanki biraz daha mı geniş? Bana mı öyle geldi? Ama eskisinde de zaten gayet iyiydi. Şöyle yola katılalım. Evet, bu performansı özlemişim. Gayet yeterli bir gücü var arkadaşlar aracın. İlk dikkatimi çeken lastik basınçları yüksek olmasına rağmen şu an güneşten de dolayı 45-46'da ama bir tık daha yumuşak sanki süspansiyonlar. Yalıtım da daha iyi gibi geldi şu anda hissiyatlarım. Ama genel olarak aynı araba arkadaşlar. Hani öyle muhteşem değişiklikler mutlaka geçilmesi gerekir mi tartışılır. Geçilmesinde bence fayda var. Meraklı olanlar, sevenler için. Ama Model Y SR'ı yani önceki kasa Legacy diye geçiyor bildiğim kadarıyla. O araç da gayet iyi. Çok da memnundum. Sıfır kokusu da var bu arada arabada. Bayağı süspansiyon testi yaptık. Burada da yol bozukmuş. Otopilot da yükleniyor bu arada. Şu anda kalibrasyonlarını yapıyor. Evet, tırtıklı yerlerden geçiyorum. Daha yumuşak olduğunu hissettiriyor. Direksiyon tepkisinde de minik bir iyileştirme var sanki. İlk sürüşümde hissettiğim şu oldu. Juniper daha sessiz, daha tok, daha net tepkiler veriyor. Yeni süspansiyonlarla birlikte özellikle şehir içi konforunun arttığını söyleyebilirim. Direksiyon daha lineer, tepkiler daha rafine. Diğerleri bildiğimiz zaten Tesla'nın alışkın olduğumuz şeyleri bu araçta mevcut. Beni bir yıldır takip edenler biliyor. Elektrikli araçlar konusunda deneyimlerimi dürüstçe sizlerle paylaşıyorum. Daha çok Tesla ile oldu bu. TOG'la videolarımız oldu. Farklı araçlar da yine olacak. Bu sefer Juniper'le yollardayız artık. Yeni Juniper'le ilgili izlenimlerimi, test sürüşlerim ve tüm detaylar yakında bu kanalda olacak. Bu yüzden abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni bir maceranın eşiğindeyiz. Juniper'le yollardayız arkadaşlar. Umarım bize güzel yolculuklar yapmamızı sağlar bu araç. Keyifli zamanlar geçiririz. Çok fazla detayları bu kanalda olacak. Herkesin gönlündeki araba umarım kısmet olsun. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.